İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde komisyondan geçen ve yakında Temsilciler Meclisi'ne gelip gelmeyeceği belli olan Ermeni soykırım yasa tasarısı da konuşacağız. İki tane bu konuda konuşmaya son derece yetkin konuğum var. Aslında ikisini de tanıyorsunuz. Biri Sevan Nişanyan, yazar, araştırmacı, gezgin, turizmci, her şey var. Diğeri ise zaten daha da yakından tanıyorsunuz. Çünkü yıllardır Türkiye'nin gündeminde Yusuf Alacaoğlu, Profesör Doktor Yusuf Alacaoğlu, Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı, şimdi ise sadece öğretim üyesi. Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı. Evet. Yani idari görevler bitmiyor bir türlü. Bu idari değil, bu bilimsel çalışma. Bilimsel çalışma ama sonuçta yine de bir başkanlık var işin içerisinde. Ya başkan olunuyor. Hoş geldiniz. Teşekkür. Hepimiz gelişmeleri yıllardır izliyoruz zaten. Bu Ermeni soykırım yasa tasarısı dünyanın her yerinde ciddi bir mesele olarak Türkiye'nin karşısında duruyor. Her yerde geçti aslında baktım. Çok az yer kaldı galiba bu yasa. 20 kadar. 20 kadar. 22 galiba oldu şimdi. Ülkede geçti. Yok. Nereydi? Son galiba Katalonya dün kabul etti. Evet. İskandinav ülkelerden birisi geçenlerde kabul etti. 22 ülke oldu bildiğim kadarıyla. Herhalde yakında da sayı artacak. Amerika'daki tabii şey var. Amerika'daki niye önemli bu kadar? Hayır. O Amerika eyaletleri veya devletçiklerinde de var tabii. Kaliforniya kabul etti 40 galiba. civarında. Kabul etti. Orada da epey bir kabul eden var. Bir tek federal olarak henüz daha kabul olmamış. Evet. Şimdi bir defa Ermeni toplumunun Türkler tarafından tanınmaması veya aşağılanması gibi bir şey hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Şimdi bakın 1830'lu yıllardan itibaren ele alacak olursak 2. Mahmut döneminde önce Reşit Paşa, daha sonra Reşit Paşa döneminde mesela tercüme odasında genelde hep Rum mütercimler bulunurken sonra Türk mütercimler konmuştur. Ali Paşa döneminde de tam tersine Ermeni mütercimler, Evet. Ermeniler yerleştirilmiştir. Hatta yani Ermeniler kendi aralarında kendi fikirlerinden olmayanları bile tercüme odasına çıkarmışlardır. Bunlar tarih kitaplarında, o tarihteki kitaplarda yazar. İkincisi, Islahat Fermanı ile birlikte aslında Ermeni, Yahudi ve Rumlar arasında da bir rekabet söz konusu olmuştur o tarihlerde. Ama bunların içerisinde gerçekten de Osmanlı toplumu içerisinde olsun ki çoğu Ermenilerin Türkçe konuşur. Anadolu coğrafyası içerisinde de, hatta pek çok konuda Türkçe bilir. Evet. Ermenice de bilir. Ana dili Türkçe olan çok. Yani neredeyse yani Ermeniceden daha iyi Türkçe konuşan pek çok Ermeni vardır. Tamamen artık Anadolu'da Türklerle birlikte 850 yıl beraber yaşadıkları için çoğu kültürler birbiriyle uyuşmuştur. Mesela aynı yemekleri pişirirler, aynı şeylerden zevk alırlar. Yani komşulukları çok yakındır birbirlerine. Böyle bir süreç sonrasında da yani 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan önce bile pek çok Ermeni Osmanlı Devleti'nde çok önemli kademelerde görev almıştır. Bu bir ayrıcalık tanınma anlamında değil. Tabii ki Ermeniler Osmanlı toplumunu oluşturan bir gruptur. Yani bir azınlık falan statüsünde değildir Ermeniler, biliyorsunuz. Gerek Rumlar gerekse Yahudiler de azınlık değildir. Osmanlı toplumunu oluştururlar. Ve Osmanlı arşivlerine gittiğiniz zaman şunu görürsünüz. Genelde bütün diğer gayrimüslim dediğimiz Müslüman olmayan unsurların tümü doğrudan doğruya patrikhaneleri aracılığıyla dini yönden idare edilir. Mesela Ermeni patriği bütün Anadolu'daki kiliselerin papazlarını atayabilir. Atamaktadır, yani o şekilde atama yapılmıştır. Tabii burada şunu unutmamak gerekir. Batı dünyasından Osmanlı İmparatorluğu'na gelen misyonerler genelde Türklerin Müslümanlaştırmasına çalışmamıştır. Özellikle başlangıç dönemlerde 1878'e kadar hatta tamamen daha çok Ermeni toplumu içerisinde Gregorian veya kadim Ortodoks diyeceğimiz Ermenilerin Protestan ve Katolik kilisesine mensubiyetlerine çalışmışlardır. Ve nitekim Anadolu'da misyonerler mi var? Tabii misyonerler. Dolayısıyla Anadolu'da Katolik ve Protestan kiliseleri, Ermeni kiliseleri ortaya çıkmıştır, toplumu ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu da bu kiliselerde tanımıştır. Dolayısıyla öyle bir tanımamazlık, aşağılama zaten söz konusu değil. İttihat ve Terakki ile beraber böyle bir şey başlamış. İttihat Terakki ile de değil, çünkü İttihat Terakki'nin kuruluşuyla, hayır Cumhuriyet'le de değil, İttihat Terakki'nin kuruluşunda zaten Ermeniler yer almıştır. Yani o Abdülhamid'e karşı olan
veya daha öncesinden başlayan bir süreçte yönetime karşı özellikle İttihat Terakki'de birlikte yer almışlardır. Prens Sabahattin özellikle Ermeni komiteleriyle işbirliği yaparak ademi merkeziyetçilik konusunda da anlaşmışlardır hatta. Paris'te birlikte gazeteleri vardır. Yönetime karşı birlikte tavırları vardır. İttihat Terakki'nin tavır değiştirmesi Ermenilere karşı aslında 1800 pardon 81'de Hınçakların 89 yılında da Taşnakların kuruluşuyla başlamıştır ama parti hükümette değildir yani o sıralarda. Fakat ona rağmen İttihat Terakki'ye Abdülhamit tahttan indirdikten sonra bile Ermenilerle yakın ilişki içerisindedir. Dediğim gibi Prens Sabahattin işbirliği yapmıştır. Asıl İttihat Terakki ile Ermeniler arasındaki problem 1914 yılına dayanır. 1912'de başlar da özellikle Rusya'nın başını çektiği, daha sonra da İngiltere ve Fransa'nın ona destek verdiği bir ortamda Ermeni Islahatı adı altında doğudaki 6 vilayette yani Van, Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır ve Elazığ yani Harput o zamanki ismiyle bu 6 vilayette iki bölgeye ayrılması ki Trabzon eklenmiştir daha sonra bu vilayetlere. İki vali tarafından, gayrimüslim vali tarafından bu bölgelerin idare edilmesi konusundaki baskıları ki Rus belgelerine baktığınız zaman bunu çok açıkça görebilirsiniz. Şubat 1914'te Said Halim Paşa ile birlikte imzalanan anlaşma sonrasında tavır değişikliği başlamıştır. Niye değişiyor tavır peki? Çünkü orada artık adeta bir otonomi ve bağımsızlığa giden Bulgaristan'da olduğu gibi bir yol çizilmiştir. Çünkü bu yapılan anlaşma ile bu gayrimüslim valiler o bölgedeki yönetimi doğrudan doğruya üstlenecekler. Bu bölgede Türkçenin yanı sıra mahkemelerde Ermenice de resmi dil olarak kabul edilecek. Güvenlik güçleri yarı yarıya Ermeni ve Müslümanlardan oluşacak. Bu bölgedeki askerlik çağına gelmiş kişiler başka bölgede askerlik yapamayacak vesaire. Buna benzer olmak üzere bir takım maddeler içermektedir. Yani aslında bugün de yakın bir bölgeyle ilgili bazılarının istediğine benzer. Tabii aşağı yukarı benzer şeyler. Şimdi böyle bir tavır tabii yıllarca beraber yaşadığınız insanların özellikle Batı dünyasının baskıları karşısında böyle bir anlaşma yaptığınızda tabii ki sıkıntılar meydana gelecektir. Ve nitekim 1914 Şubat'ından sonra komitelerin ki ondan önce de biliyorsunuz pek çok çeşitli yerlerde isyanlar, saldırılar ve suikastler söz konusu olmuştur. Yani Yıldız'dan Osmanlı Bankası saldırısına kadar işte Van isyanı, Adana isyanı vesaire gibi. Burada kim haklı kim haksız meselesi ayrı bir konu ama bu isyanlar meydana gelmiştir. Bu isyanlar tabii ki devleti son derece rahatsız etmiştir. Özellikle Ona tekrar geleceğiz. Ben şimdi siz dediniz ki Türkiye'de böyle bir Ermeni karşıtı bir hal yoktur dediniz. kesinlikle. Ama ben Çünkü bakın ben siz Kozan doğumluyum ben. Bütün dedem mesela 72 yılında vefat etmiştir, 96 yaşındaydı. Teyzem hala hayattadır, 107 yaşında. O dönemde 12-13 yaşında bir kişi. Bakın bize hiçbir şey anlatmadılar. Yani bizim orada 2 tane fırın var. Ermeni militanların Müslümanları yaktıkları fırın var. Hala duruyor. Şimdi bakın bu gibi hadiseleri bile bize anlatmadılar. Şimdi eğer düşmanlık olsaydı o insanlarda bize düşman olarak Ermenilere anlatmaları gerekirdi. Onda haklısınız. Yani bir düşmanlığın devamı konusunda bir pompalama yapmadı. Ben tarih okudum İstanbul Üniversitesi'nde. Benim ailemde de pek çok kişi var Van'da öldürülmüş Evet. isyan sırasında. Bize de bir düşmanlık hiçbir zaman pompalanmadı. Hiçbir zaman öyle bir düşünmedik bile. Aklımıza Hayır. bile gelmedi. Şimdi bütün mesele şuradan kaynaklanıyor. Tabii bir Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini göz önüne alırsanız, Osmanlı döneminin son zamanlarını göz önüne alırsanız tabii çok büyük bir travma yaşamıştır bu millet. Bir defa Balkanlardan nasıl sürülüp atıldıkları var. Göçler var oradan. Çok büyük göçler ama 5,5 milyona yakın. Kafkasya'dan oradan göçler var. Şimdi sürekli olarak kendi tebaasından olan insanların meydana getirdiği bir takım isyan hareketleri sonrasında Balkanları kaybetmiştir. Şimdi mesela Balkanlarda ciddi bir Türk soykırım var aslında. Kesinlikle yani Bulgaristan'da mesela çok müthiş bir katliam var. Kafkasya'da da keza öyle. Sadece onu bırakın 1914'te Erivan ve
Tiflis bölgesinden sürülen Müslümanların sayısı 1 milyon üzerinde. Kürt 1914'te. Efendim? Kürt çoğunluğu galiba onun. Yok, hayır. Değil. Türkler. Az Türk yani. Bayağı bir gelen Kürt de var çünkü. 702 bini gelebilmiştir bunların. Yani 1914'ün başında büyük bir şey vardır. Sürgün hareketi vardır. Haliyle bu harekete karşı da Enver Paşa mesela Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenilerin isyan ettikleri için, çünkü Van'da isyan var, Bitlis'te, Muş'ta isyan var, Çatak'ta isyan var ki bunlar belgeli, hepsi Fransız arşiv belgeleriyle belgeli. Şimdi bunlar karşılık Enver Paşa'da Ermenilerin Müslümanların sürülmüş oldukları yerlere Doğu Anadolu Ermenilerinin sürülmesini teklif ediyor hükümete. Ama Mübadele gibi. mübadele gibi, ama hükümet o tarihte bu sürgünü o tarafa sürgün edilmesini istemiyor, kabul etmiyor. Savaşın dışında olan bölgeye nakletmeyi düşünüyor. Yani bunun çerçevesini biliyorsunuz. Çanakkale'deki savaş var. İşte tabii ki Kafkasya Savaşı var. Musul'da var. Filistin'de savaş var. Genelde işte Zeytun isyanı, ondan sonra demin saydığım Van'da vesairede isyan. Bütün bunlar bir yerde Osmanlı Devleti'ni kendine göre bir tedbir almaya sevk ediyor. Peki şimdi siz diyorsunuz ki bu dünle ilgili değil, bugünle ilgili olmasını Evet. diyorsunuz ama şimdi bu tasarıyı savunanlar da kardeşim bu geçmişle ilgili bir hesaplaşma. Türkiye Cumhuriyeti sanık sandalyesinde değil. Bu Osmanlı yaptığı bir şey. Siz niye kadar üstünde duruyorsunuz? Bırakın geçsin diyenler de var. Öyle değil mi iş? Bazıları diyor ki mesela işte sigortadan para alınacak onun için. Yani o dönem hayat sigortası yaptırmış Ermenilerin milyarlarca dolar alacağı var onun için. Hukuken bu konuda en ufak bir geriye pürüz kaldığını zannetmiyorum. Yani medeni dünyada hiçbir mahkemeyi ikna edemezsiniz ki katliam olmamıştır ya da soykırım olmamıştır. O defter kapandı. O defter çoktan bitti. Yani yurt dışında, Bu neyin defteri? batıda ısrarla ve utanmaz bir şekilde var olan bir şeyi yok sayan bir devlete yeter kardeşim sarsıl kendine gel demek şeyi mücadelesi. Hocam siz ne diyorsunuz? Ben şimdi benim çarpıttığım neymiş onu anlamadım. Herhalde 30 bin mi Adana isyanını mı söyledi bilmiyorum, ama şimdi Adana isyanının sebeplerini çok iyi tartışmamız lazım. Adana katliamıdır. Katliamı değil, isyanı. Çünkü neden isyan edildiğini ve kimlerin isyan ettiklerini Neden çok isyan? iyi biliyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bakın orada askeri bile yoktur. Adana'da askeri bile yoktur. Osmanlı Devleti'nin sonradan, isyandan sonra oraya asker sevk edilmiştir. Ve ilk halkın ayaklanması Ermenilere karşı Adana müftüsünün uzvunun kesilerek ağzına sokulmasıdır. Yani bakın bunların hepsini bir tarafa bırakacak olursak orada Mehmet Asaf'ın Cebeli Bereket mutasarrıfı hatıratı vardır. Cemal Paşa ondan sonra Adana valisi olmuştur. Orada bir beyanname de neşretmiştir. Kaç kişinin nasıldığı, kimlerin ne yaptığı hepsi bellidir. Bunlar ötesinde kimler sevk ediyordu Ermenilere, bu desteği kimler veriyordu? Aslında 1914 öncesindeki Anadolu'daki Rus konsoloslarının gizli raporlarına bakacak olursanız, ki bizim elimizde hepsi var onların, Rus arşivlerinden aldığımız, Ermeni militanlarının içerisinde Rus ajanları da var. Aynı şekilde İngilizler de, Fransızlar da var. Peki bunlara silahı kim vermişti? Yani Amerika'dan gelen bir gemi dolusu Winchester tüfeğini kim göndermişti? Yunanistan'dan gelen 15 bin tüfek, 2 milyon mermiyi kime göndermişti, kime vermişti? Bütün bunları araştıracak olursanız aslında ne yapılmak istendiği belli. Bana göre bir yerde o büyük devletler, Düvel-i Muazzama denilen devletler, Ermenileri de Anadolu'da güzel güzel kullandılar kendi çıkarlarına. Ermeniler onları kullanmış. Ermenileri kullandılar. Ermeniler onları kullanmış olmalı Hayır. bağımsızlık kazanmak için. Şimdi onlar o düşünceyle diye yaptılar, ama asıl hedefleri kendilerinin Ermenileri kullanarak Anadolu'da kendi arzu ettikleri bölgeleri paylaşmaktı. Nitekim İngiliz arşivlerine bakarsanız 1914'te hangi bölgelerin hangi devletlere verileceği önceden belirlenmişti. İkincisi 30 bin Ermeni öldürüldü Adana isyanında deniyor veya şimdi 30 bin kelimesinin rakamını nereden çıkarıyorsunuz? 1,5 milyon rakamı gibi çıkarılıyor. Bakın burada, bırakın onu, Arnold Toynbee'ye bakın, Mavi Kitap'a bakın, Blue Book'a bakın. Burada Arnold Toynbee bile bakın burada yazıyor. İşte 1916'da ne kadar Ermeninin hayatta olduğunu kendisi yazmış. Ölenlerin miktarının 450 ile 850 bin olduğunu, bunun ortalamasını alırsak 600 bin Ermeninin katledildiğini ifade ediyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi?
Yani düşünün 450 ile 800 bin Ermeni arasında katliam ve bunun ortalamasını alıyorsunuz. Ne kadar nüfusu var? Ne kadardır? 1 milyon 600 ila 2 milyon Ermeni var Efendim, diyor. okuyun, öyle bir şey demiyor orada. Ne diyor? Buyurun. Çarpıtarak söylüyorsunuz. Tartışmıyorum, buyurun siz okuyun. Genel bilgiler çerçevesinde diyor Evet. ölenlerin sayısının en azından 600 bin olduğunu söylemek Olabilir diyor. İşte güvenli bir tahmin olur. tahmin olur diyor. Evet, Evet, ama 450 ile 800 Çarpıtmayın arasında lütfen, çarpıtıyorum ama çarpıtmayın. bakın. Her Hayır, burada yazıyor. olarak ileri sürdüğünüz Şimdi- her şeyde daima çarpıtma yapıyorsunuz. Peki buna ne diyorsunuz? Yani Buyurun. bunu bir huy olarak şey yapmışsınız. Alın 1922 yılında Evet. hayatta olan Bunun Ermenileri 30 bin Adana'yla ne alakası var, onu Bakın. anlamadım. Ben 1,5 milyon mu demişim, 600 mü demişim, ne rakamlar- demişim, onu bana bir şey söyler misin? 30 bin Ermeni nereden Evet. çıkarıyorsunuz? Niye? Bütün Hangi tarihi kaynaklarda 30 bin Hangi- olarak Hiçbir gösterilir. zaman yazmıyor bunu. Artı sonuç olarak 31 Mart'tan bir süre sonra, 1-2 hafta kadar sonra İstanbul'da İttihat Terakki tekrar iktidara geldikten sonra mahkeme kurmuştur. Türk Devleti mahkeme kurmuştur ve sonuçta bu katliamın suçluları olduğu söylenen 40 küsurdur. Şu anda tam olarak hatırlamıyorum. Yıllar önce okumuşum bunu. 2 ya da 3 Ermeniyi, bunun yanı sıra 40 küsur Türk'ü idam etmiştir. Evet. Türk mahkemesi, bağımsız Türk mahkemesi. Evet, Güveniyoruz, etmiştir, öyledir. etmiştir. Demek ki yani bir soykırım niyeti yok gibi. Şimdi burada önemli olan Ben size tam olarak bu 1909'dan söz ediyorum ve İttihat hayır Terakki 1925'e geleceğiz İttihat şimdi. Terakki yönetiminin nasıl bir değişime girdiğini, bunu anlamaya çalışıyorum. Bakın, İttihat Terakki yöneticileri o dönemin Türkiye'nin en sayılı aydınları, aklı başında insanlarıdır. Bu insanların bütün anılarını, hikayelerini vesaire okumaya çalıştım. Şunu anlamaya çalıştım. Nasıl oluyor da böyle bir toplum, böyle bir korkunç bir noktaya, böyle bir gözü dönmüş bir çılgınlık noktasına gelmiş 1915'te. Bunu anlamaya çalışmak gerçekten tarihçilerin, hatta yalnız tarihçilerin değil, romancıların, tiyatro yazarlarının, psikologların Türkiye'de anlaması gereken, incelemesi gereken, yüzleşmesi gereken konulardır. Nasıl böyle bir olay olmuş? Demin yine bir söylediğimde bir yanlış anlama oldu, ya da belki bilinçli ya da bilinçsiz bir yanlış anlama oldu. Ben Türk toplumunda Ermeni düşmanlığı olduğunu söylemedim. Yani o anlamda çok asimetriktir durum. Simetrik değildir. Ermenilerde bir nefret, bir hınç, bir tarihi söylemlerinin en orta merkezi olgusu olarak Türk hadisesi vardır. Türklerde böyle değildir. Türklerde devlet politikası Ermenileri yok saymak, aşağılamak, varlıklarını hiç mesabesinde göstermek politikasıdır. Bu başka bir şey. Nefretten söz etmiyorum. Sizin Van'da babanızdan Ermeniler konusunda bir şey duymamış olmanız benim dediğime bir cevap değildir. Farklı bir şey söylüyorsunuz siz. Buna karşılık mesela beyefendi Kozanlı olduğunu söylüyor. Ondan 1-2 dakika önce de şey diyor, İstanbul'daki Ermeni Patrikliği bütün papazları atardı Anadolu'da gibi bir cümle sarf ediyor. Bakın, Türkiye'de 2 ayrı patriklik vardı eskiden. Birbirlerine de rakipti. Bir tanesi de Kozan'da otururdu. Ve Türkiye'deki şeylerin, papazların yaklaşık evet. yaklaşık 1/3'ünü Kozan Patriği atardı. Beyefendi Kozanlı olduğu halde bu kadar basit, bu kadar temel, bu kadar Kozan tarihinin belki en önemli unsuru olan bu hadiseyi bilmiyor belli ki, ya da unutuyor. Bu şey. Bilmiyor musunuz hocam? Hayır, öyle şey olur mu? Onunla ilgili yazım da var. Sis Katolikos'u çok önemli bir şeydir. 3 Katolikos'tan en önemlilerinden bir tanesidir. Şimdi Patrik şu bakımdan, Anadolu'daki kiliselerin, bunlar defterleri Osmanlı arşivinde var. Hangi kiliseye patriğin kimleri atadıkları öyle. Bir de Eçmiyazin var tabii diğer taraftan. Şimdi Eçmez'in kimseyi atamaz. Diğer taraftan Kimse atamaz. Ahtamar Çünkü Patrikliği vardır. aralarında 1895'te katliama uğrayıp yok olmuştur. aralarında rekabet vardır sonuç olarak. Yani bugün de vardır rekabet. Şimdi burada önemli olan mesele o değil. Biz şunu söylüyoruz. Şimdi neden isyan ettiler? Ne kadar nüfus vardı? Ne oldu? Şimdi bunlar 1909'da alakası olan hadiseler değil. Şimdi 1909'da daha önce 1896 yok mu? Van isyanı yok mu? Var. Daha sonraki Van isyanı yok mu 1906'da? 1909'da Adana isyanı yok mu? Zeytun isyanı yok mu? Daha başka bir sürü isyan var. Peki Zeytun bütün bu isyanı isyanlara rağmen Osmanlı Devleti, bütün bu isyanlara rağmen Osmanlı Devleti neden o tarihte Ermenilere karşı katliam kararı vermedi veya onları öldürmedi veya bırakın onu 1914 Şubatı ile 1915 Mayıs arasında Ermeni komitelerinin, özellikle komiteler kelimesini kullanıyorum,
katlettiği 122 bin Müslüman olmasına rağmen, buna rağmen neden Ermenileri ta Mayıs ayına kadar tehcir kararı almadı? Yani Neden? bir de şundan dolayı almadı. Çünkü isyan eden veyahut da kanunsuz hareket edenleri yakaladı ve mahkemeye çıkardı. Bunların birçoğu da batılı devletlerin aracılığıyla serbest bırakıldı. Bunlar mahkeme Ya kayıtlarıyla... bu kadar yalan olmaz ya. Yalan, Bu apaçık ben size yalan bu gittim. beyefendinin söylediği. Ama yapıyorsunuz. Ya apaçık her detayı yalan. Ama ne? Yalan. Ağzından çıkan her kelime yalan beyefendi. Peki neden yalan? Neye göre yalan? Söyler misiniz? Neye göre yalan? Neye göre yalan? Ben size belgelerini, mahkeme kayıtlarını göstereyim. 1895 yayınlandı, kitabı da yayınlandı mahkemeler. Göstereyim demeyeyim. Bu böyle olmaz. Göstereceğiniz bir şey varsa gösterin. Gösterdiğiniz zaman da doğru okuyun. Yalan okumayın. Yalan olduğunu siz söyleyin bakalım. Neyse yalan? Neye göre yalan? Detaylarda boğulalım mı? Çünkü her bir detayın cevabını biliyorum. Şu yalan dediniz de önemli geldi bana yani. Ne yalan sonu. Ermenilerin 120 bin kişiyi öldürmüş olduğu 1900. Buyurun belgesini göstereyim hemen peki. Madem öyle 120 bin diyorsunuz. kişi. Evet. Göstereyim hemen belgesini gösteriyorum. Tehcir kararını Mayıs ayına kadar vermedi şeyi. Çünkü Şubat ve Mart ayından itibaren tehcirin tüm hazırlıkları hazırlanmış. Ordudaki tüm Ermeniler gözaltına alınmış ve Buyurun. önde gelen Ermeni Onlar Türkçesi. Onlar Türkçesi. Şimdi Osmanlıcası. Osmanlıcasını vereceğim şimdi size. Onlara da bakın. Buyurun Osmanlıcaları. Buyurun. Beyefendi uyduruk propaganda yayınlarını getiriyorsunuz buraya, başka bir şey Bakın değil. şimdi Osmanlı arşivinden olanları uyduruk diyor. Uyduruk propaganda yayınlarıdır bunlar. Peki onu da bıraktım. Şuna ne diyorsunuz? Madem öldürüldü. Burada Amerikan arşivi de var. Buyurun. Fransız arşivi de var. Şunu kim yaptı? Buyurun. Teker teker bu Buyurun. belgeleri Peki öldürüldü denilen Musa'da Ermeniler, buyurun Fransız arşivi. Benim arşivim değil. beyefendi bu yaptığınız tiyatrodur, başka bir şey değil. Bakın işinize gelmeyince tiyatro diyorsunuz. Evet. Hangisi tiyatro? Yani Bu mu tiyatro? Osmanlı Peki. arşivini kabul etmiyor. Fransız arşivini kabul etmiyor. Buyurun İngiliz arşivi. İşte Cenevre arşivi bu da. Buyurun Japon arşivi, bak uzaydan gelmişler, hepsine Bakın şimdi eğer bunları kabul etmeyecekseniz, arşivleri Yok kabul böyle bir etmeyecekseniz şey. nasıl yapacaksınız? Onun için tarih komisyonu kuralım diyoruz. Arşiv Buyurun dediğimiz diyoruz. şey bir tartışalım diyoruz. odadır. Odanın içinde her türlü ıvır zıvır belge bulunur. Bu belgelerin güvenilir Altında Bogosla var, belgeler ne? Paşa'nın şey var, imzası var. Bogosla var Paşa 120 bin kişiyi öldürdük mü demiş. Öyle mi demiş? Hayır. bunu Yoksa değil. atıyor musunuz? Niye atayım? Atıyor Bunu- musunuz? Peki atıyorsam siz gösterin bir tane öldürülmediğini. Öldürülmediğini için belge mi göstereyim, öldürülmemiştir diye. Bakın, Birinci Dünya Savaşı çıktığında Hınçak Komitesi, Ermeni Devrimci Partisi ki o dönemin en güçlü organizasyonuydu. Erzurum'da kongresini yaptı, 6. kongresini yaptı ve bu kongresinde savaş boyunca bağımsızlık mücadelesinin bırakılmasını ve Osmanlı Devleti'nin desteklenmesi kararını aldı. Bundan önce münferit olarak bir takım terör olayları, münferit olarak bir takım ayaklanma olayları olmuştu. Ermenilerin bu dönemde ciddi sayıda herhangi bir kişiyi öldürdüğüne dair hiçbir belge ve iddia yoktur. Yok böyle bir şey. Siyasi bir parti sonuç olarak bunlar bağımsızlık için mücadele etmeye çalışıyorlar. Gazete çıkarıyorlar. Bir. İkincisi 1895'te büyük bir katliama uğramışlar. Bir daha böyle bir şey başlarına gelmesin diye silahlanıyorlar. Evet, silahlanıyorlar. Savunma için silahlanıyorlar. Düşünün ki bir toplumun %14'ünü mü ne oluşturan bir cemaatten söz ediyorsunuz. Bir. İkincisi 850 sene boyunca silah taşıma işini yapmamış bir cemaatten. Yani geleneksel Osmanlı düzeninde gayrimüslimlerin silah taşıması söz konusu değildi. Orduya da katılmazlar. Dolayısıyla bir tarafta öteden beri babadan oğula silah taşıma işini gayet iyi bilen, asker olarak yetiştirilmiş ve toplumun %80 küsurunu oluşturan bir çoğunluk var. Diğer tarafta toplumun %10'unu oluşturan, 14'ünü oluşturan ve silah işlerine alışık olmayan, böyle bir geleneği olmayan. Ama Anadolu'daki oranları daha yüksek. Bunlar ne peki? En yüksek, pardon, bir dakika susun. En yüksek olduğu oran yani Van'dır yanılmıyorsam. Van'daki Van bile değildir. Yani Sivas'tır belki de. %25'lerde, 24'lerde vesairedir. Her halükarda Ermeniler şehirli, esnaf, köylü. Genelde eğitim düzeyleri biraz daha yüksek. Dolayısıyla silah taşıma alışkanlıkları daha düşük olan bir toplumdur. Etraflarında dişine kadar silahlı ve uzun süre askerlik yapma geleneğine sahip bir çoğunluk toplumu var. Böyle bir toplumda insanlar neden silahlanırlar diye bana şöyle bir düşünün 5 Peki dakika.
Sevan Bey doğru söylüyor. Mesela şimdi benim önümde bir tane şey var. Hı. O dönemde çekilmiş bir şey. Dahiliye Nezareti Kalemi Mahsusa Müdüriyeti'ne. Tarih 1 Haziran sene 1335. Hı hı. Arapçasını okumayayım, Türkçesini okuyayım. Asakir Osmaniye'nin çekilmesinden 21 gün sonra Ermeniler Kınalı Karaağaç karargahlarında içtima eden 7600 İslam'ı yakmak suretiyle ithaf ettikleri ve 360 genç kadını beraberine götürdükleri ve 2 ay sonra şehrin nahiyesinin Emup köyünde 3 gün muharebeden sonra hiçbir şey yapmayacaklarını ahali alt tarafı teslim aldıkları 1333 adamı kamilen ve 60 genç kadını beraber götürerek haklarında falan filan. 1919'dan söz ediyorsunuz değil mi? 1335 kaça denk gelir hocam? 1919'a denk gelir. Rumi ise eğer. Peki bu da Fransız Pardon. arşivinden. 1919'da tabii ki olmuştur. Yani sizin dedenizin hatırladığı o katliamlar var ya. Evet, Ermeniler de bir sürü insan kesmişler. Bunların birincisi, en ünlülerinden biri komutan Antranik'in Bitlis'te yaptığı katliamdır. 1916'dır. Van'daki katliama misilleme olarak yapmıştır. İkincisi ve daha esas büyük, korkunç olan dönem 1917'de Rus ihtilalinden sonra Rus ordusu dağıldığında Ermeniler korkunç bir durumda kalmışlar. Rus ordusu pat diye çekiliyor. Peki. Bunun üzerine Ermeniler Osmanlı'ya baş başa kalıyor bu sefer. Ermeniler Erzurum'da sözde şeye sahipler, yani idare onların elinde Erzurum'da. Erzurum'da bir tane Batı Ermenistan Cumhuriyeti kurulmuştur, biliyor musunuz? Evet. Fakat ellerinde ordu yok, bir şey yok. Düzensiz bir takım şeyler var, gönüllü birlikleri var. Bunun dışında bir şey yok. O noktada Ermenilerin korkunç şeyler yapmış olduğu bir gerçektir. 1918'in baharından söz ediyoruz. Peki hocama Ya. soralım bunu. Hocam gerçekten Türkiye bir inkar politikası mı izliyor yoksa başka bir... Çünkü siz uzun yıllar Türkiye'nin bu politikasını savunan, daha doğrusu bu Savunan bir politikasını değil. araştıran. Bu politikasını değil. Türkiye'nin Politikayla ne Ermeni alakası? meselesiyle ilgili durumunu, Osmanlı'nın durumunu araştıran ve resmi tezi bir anlamda ortaya koyan kurumun başındaydınız ve neredeyse sözcüsüydünüz. Sözcüsü olduğunuz için de hedef haline geldiniz. Siz ne diyorsunuz? Resmi politikanın talep ettiği yalanları üreten diyelim. Şimdi beyefendi tabii çok hakaretli konuşuyor. Yalan kelimesini kullanıyor. Şimdi Yok, aslında kendisinin yalan söylediğini ben söyleyecek olursam çok ayıp bir şey olur bu. Ama abartılmış, gerçekle alakası olmayan bir takım kendine göre gerçekten tartışmayı bile pek nasıl söyleyeyim kabul edemeyen bir şekilde hareket ediyor. Şimdi bakın, öldürülmedi denilen insanların, bu da Fransız arşivinden öldürüldüğü ve Van'da meydana gelen olayları anlatıyor. Ben anlatmıyorum. Buyurun. Evet. Bakın. Ben izleyeyim. Ondan sonra burası da zaten onun bir göstergesi. Bu da Van şehrinin 1915'teki o hadiselerden sonraki hali. Bu da yıkılmış şekli. Yani işte burada görünüyor Van şehri. Hala duruyor. Ne olduğu duruyor. Hala da yerinde duruyor. Bu da yine Zeytun'daki isyanı gösteren hareket. Burada da Beyefendi yalan Ha. konuşuyorsunuz. bakın yalan Burada söylediğini söylüyor yine. bu kadar net bir şekilde yalan konuşuyorsunuz. Neymiş yalan söylediğini? Bu 14 Mayıs 1915'te gönderilmiş. Hayır, orada gönderilmiş ama buraya okuyun. 28 Nisan. Mektubuna Evet. cevaben yazıyor. Değil mi? Yazıyor ve Bakın burada yalan değilmiş. nedir yalan olmayan anlamadım. Neresi yalan? Bay Sazonov'un gönderdiği şeye göre Ha? Van vilayetinde maksimum 6.000 kişinin öldürülmüş olduğundan, 6.000 Ermeninin öldürülmesinden söz ediyor. Ermeni nerede yazıyor mu Ermeni? Ama nereye yazıyor burada? Van isyanının devam ettiği, Van ve Çatak'ta bu işlerin devam ettiği başka onun Hayır için efendim, yalan konuşuyor. yalan mı konuşuyorum? Siz Dans la yalan. province de Van, on a tué jusqu'à 6.000 personnes. Van et Château se Aha. défendent énergiquement. Van vilayetinde bugüne kadar 6.000 kişinin öldürüldüğünü Ermenilerden söz Ermeniler ediyor. nasıl etmiyor? Ermenilerden İsyanı peki niye? yalan konuşmayın. Devam edelim. İşte savunuyor. Devam Van edelim. ve Çatak Devam edelim. bir şekilde kendilerini savunuyor Ermeniler diyor. Van'da savunuyorlar. Van öyle ve mi? Çatak'ta kendilerini enerjik bir şekilde savunuyor. Okuyabilir miyim? Tam savunuyorlar, bu hale geliyor Siz ve Van bu hale geliyor ondan Bir de ben sonra. okuyabilir miyim? Ne biçim bir savunmaysa Van bu hale geliyor. Beyefendi, şu anda tartıştığımız eğer şu arşiv belgesi ise, bu arşiv belgesi sizin dediğinizin tam zıddını ileri sürüyor. Sizin düşünce Devam tam edin. zıttı. Mösyö Sazanov telgrafında Misolski'ye Tiflis Ermenilerinin bir temsilciyi Van'daki Ermeni kolonyasına gönderdiğini, kendilerine bir mektup getirdiğini, Şu mektup. bu mektupta dans la Provence de Van vilayetinde 6.000 kişinin öldürüldüğünü, Van ve Çatak'ın kendini savunmaya devam ettiğini
enerjik bir şekilde Kim Van ve kim savunuyor? Ermeniler mi savunuyor? Tabii ki savunuyor. Hayır, Ermenilerin elinde değil ki. Ermeniler Ermenilerin Bu elinde Ermeni değil, yazdı. oradaki Ermeni şeyi Sevan Bey, Tatar'da özellikle. başındaki mektup okursanız bu Ermenilerin yazdığı bir yazı Van'ın kendini savunduğunu, Ermenilerin ise saldırdığını söylüyor. Olur mu canım öyle şey? Ama yaptığını açık ve net. Fransızca değilse lütfen başına bakarsan hani anlaşılıyor. Yani mektubu yazan Ermeni, bir Ermeni. Hayır, Ermeni. mektubu yazan mektup Sazonov, Evet. yani Türkiye'deki Rus eski büyükelçisi, Tiflis'e yazıyor. Tiflis'te yazıyor. Sazonov Türkiye'ye düşman olan bir tarafın şeyi. Hı hı. Ermenilerden kendisine gelen bir mektubu iletiyor. Diyor ki Ermeniler, bu Bu Van'da ve mektup burada, Çatak'ta burada. çatma altında olan Ermeniler enerjik bir şekilde kendilerini Ermenilerin elinde savunmaya... değil Van o sırada. Türklerin Ya elinde Van satılıyor. elinde Fransız olup olmaması değil. Ondan sonra da Çatak'ta ve Van'da bu hale geliyor ondan Ermeniler sonra Van. evet, Türkler yıkmış ondan. Bunu Türkler mi yaptı bunu da? Tabii ki. Bunu da Türkler yapmış. 80 bin insanla beraber. Evet. Yapmayın. Bu Savaşla olayın bununla alakası yok. alakası yok. Ruslarla Ermeniler tarafından ele Hayır, geçirildikten bu kadar sonra- olmaz ya. Bu kadar olmaz ya. Hayır, Yapmayın, buraya gözünüzü bakın, seveyim, bu kadar. hepsinde yazıyor. Yani Van'ı da mı Türkler? Bu kadar cambazlık Gerçekten yapmayın. bu Ne kadar. alakası? Bunun bununla ne alakası var? Ne demek ne alakası yok? O da Van'da, bu da Van'da. İşte Van bu. Tabii ki. Van şehri bu hale Hala öyle duruyor, merak etmeyin. Gidip Böyle duruyor. Tabii biliyorum da bana son derece iyi biliyorum. Şimdi bakın. Bununla ne alakası var? Bu Alakası tarihte var olmamış. çünkü- 1916'da olmuş. Bundan bir sene sonra olmuş. Kim bir Üstelik sene bunu sonra? Ermeniler Ne yapmış. zaman Bu da olmuş? 1916'da bu da Ermeniler 28 Nisan'da bu. 1915 evet. 1915. Bu ne zaman? 1916 Ağustos. 23 Mayıs 17 Mayıs 1915'te bu hale geliyor. Yalan. Yalan diyor. Ne diyeyim artık ki bundan sonra hala yalan diyorsa cevap veremeyecek halde olduğu için yalan diyor. O zaman her şey yalan. Beyefendi Van Bir tarihini dakika, ve Van lütfen ayaklanmasının ben tarihini son derece ayrıntılı olarak size Ben anlatabilirim. konuşmamı yapıyorum. Sizi dinledim. Hı. Siz lütfen dinleyin. Şimdi Ermeniler bakın pek çok yerde 23 yerde birden nişan etmiştir. Şu haritada bunların hepsi gözüküyor. Propaganda. Sizinkilerin hazırladığı Sizin propaganda. hazırladığı değil. Bu işte burada da her tarafta yazıyor. Bu Evet. Rus belgelerinde de yazıyor. Fransız belgelerinde de bu Fakat isimler bütün yazıyor. belgeleri Lütfen böyle okuyorsanız, bunu okuduğunuz gibi okuyorsanız buradaki bu dediğinize hiç doğru. kimse güvenmez Bakın ki. siz Güvenemez. istediğiniz kadar güvenmeyin. Güvenilir değil çünkü bu Bakın söyledikleriniz. sadece siz değil. Bariz bir şekilde çarpıtıyorsunuz. Eriş Okuduğunuz daha şeyi getirin. Eriş daha getirin çarpıtıyorsunuz. o şekildedir. Yani sadece siz bilmiyorsunuz. Şimdi Beyefendi devlet gücünü arkanıza lütfen alıp dinler misiniz? Ben sizi bu dinledim. memlekette Siz beni kapalı dinler devre misiniz? ötmeye alışmışsınız. Siz bizi dinler misiniz? Deminden beri dinledim sizi. Hiç Bu sesimi memleket çıkartmadım. yeterince Lütfen dinledi dinleyin. sizi. Evet. Dinlemedi. Lütfen siz de dinleyin o zaman. Evet. Şimdi bir defa soykırım iddiasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti değil. Türkiye Cumhuriyeti sürekli suçlandı. Türkiye'nin hiç alakası yok. Türkiye bu konuyu gündemine bile almamıştı. 1965'lere kadar bu ülke Ermenilerle ilgili olan hadiseleri hiç gündemine bile almamıştı. En son 1919'da Osmanlı Devleti yetkilileri İspanya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'ya birer nota gönderdi. Bu notayla tarafsız ikişer hukukçu talep etti ve bu konunun araştırılmasını istedi. Türkiye Cumhuriyeti, 1919 Osmanlı Devleti. Osmanlı. Fakat Amerika'nın baskısıyla ve İngiltere'nin baskısıyla bunlar reddedildi. Niçin? Araştırılmasını istemediler. Niye istemediler? Zaten bakın bu hadiselerin temelinde Wilson'un, Amerikan başkanının Morgenthau'a gönderdiği raporlar var. Bu raporlar Heath Lowry tarafından yayınlandı. Yayınlandı, evet. Bu yayınlananlarda Wilson'un kendisi savaşa katılmayı meşrulaştırmak için bir bahane aradıklarından bahsediyor o kitapta. Yani Heath Lowry'nin yayınladığı kitapta ve bunun üzerine Heath Lowry'nin o kitabındaki anlatıma göre burada Amerikan Büyükelçisi Morgenthau bu hadiseyi gündeme getiriyor. Şimdi Ermenilerin katledildiği, Ermenilerin yok edildiği gibi bir iddiayı gündeme getiriyor. Şimdi bu çerçeve içerisinde Ermeniler ne yaptılar? Ermeniler de Anadolu'da değişik yerlerde isyan ettiler. Silahlandılar ve Osmanlı Devleti'ne karşı cephede savaştılar. Yani Fransız ordusunun, Cumhuriyet ordusunun yarısına yakını Ermenilerden oluşuyordu. Yine yarısına yakını Ermenilerden Fransız oluşuyordu. ordusunun yarısına yakın. Bogas Novar Paşa söylüyor. Doğrusun Harpaşa. Buyurun okuyun. Bakalım. Ayrıca
İngiliz ordusu Allenby'nin komutasında da aynı şekilde Ermeni gönüllüler vardı. Nazarbakov ve Andranik komutasında 40 bin Ermeni gönüllü Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni vilayetlerinin kurtuluşunda rol almıştı. Şimdi bütün bunlar Andranik'in kendi raporlarına, hatıratına baktığınızda orada da görebilirsiniz. Saban Bey diyor ki Ermeniler bir şey yapmadı demiyorum ben. Bakın ben de bir şey söylüyorum. Ermeniler tehcir edilirken Ermenilerin hiç hayatını kaybetmediğini ben de söylemiyorum. Ama bu soykırım anlamına gelmediğini söylüyorum. Soykırımdan bahsediyorsanız yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Temsilciler Meclisi'ne sunulan ve alt komisyonunda görüşülen mesele soykırım üzerine kimin başvurusuyla yapılmıştır? Herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin başvurusuyla değil. Ve soykırım iddiasında bulunan da Türkiye Cumhuriyeti değil. Ve Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan'ın bağımsızlığına kavuştuğunda ilk tanıyan ülkelerden bir tanesidir. Peki nereden çıktı Türkiye suçlu hale geldi? Ermenileri yok sayması kimdi? Nereden çıktı? Ermeniler, bir sürü Ermeni vatandaşımız var Türkiye'de. 1922 yılında 281 bin Ermeni vatandaşımız vardı. Amerika'ya göç ettiler, Fransa'ya göç ettiler. Nereden tanımıyordu? Bugün yok mu Ermenistan? Ermeni asıllı. Hocam şeyi okudunuz değil mi? Murat Bardakçı'nın kitabını okudunuz mu? Evet. Enver Biliyorum, Paşa'nın evet. notlarından yola çıkarak Evet. yaptığı. Şimdi oraya baktığınız zaman da Talat Paşa'nın notlarından yola çıkarak yaptığı. Oraya baktığınız zaman da tehcir öncesi ve sonrasında 927 bin diyor. 927 bin nüfus eksilmesi var. 927 bin Ermeni nüfus eksilmiş. Bunların bir bölümü yurt dışına gitmiş. Bir bölümü Osmanlı topraklarının artık Osmanlı toprağı olmayan bölgelerine gitmiş. Suriye'ye giden var, Fransa'ya giden var, Avrupa'ya giden var, Amerika'ya giden var. Ama sonuçta 922 bin eksik var. Bakın şimdi onun da fazlası. Lütfen bitirmedim daha sözümü. Sözümü daha bitirmedim lütfen. Şimdi bakın bununla ilgili hem Cenevre'deki Milletler Cemiyeti arşivine baktığınızda Amerikalı ve İngilizlerin yaptığı istatistiklere hem de Amerika Birleşik Devletleri arşivine baktığınızda dünyadaki tüm Ermenilerin miktarı belirtilmiş burada. Bütün dünyada 1922 Kasım itibariyle 3 milyon 4 bin Ermeni var. Bakın bunların içerisinde Amerika hariç diğer ülkelere ne kadar Osmanlı Ermenisinin göç ettiği yazılı. Burada 817.873 Amerika hariç. Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut olan yani giden Ermeni sayısı da 128 bin. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ermeni sayısı. Yolda çoğalmış oldular 128 böyle bin. bakarsak. Hayır çoğalma değil. Bakın aşağı yukarı Ermeni nüfusu Patrikhane'nin belirttiğine göre 1 milyon 915 bin. Patrikhane'nin belirttiğine göre. Osmanlı nüfus kayıtları 1 milyon 294 Evet. bin der. Eksik saydığını ben de varsayıyorum. 1 milyon 915 bin olarak ki Amerikalı Profesör David Maggie'nin yaptığı istatistikler ki Lozan'da kullanılmıştır. 1 milyon 579 bin Ermeni olduğu ifade edilir. Hı hı. Şimdi bununla beraber eğer 1922 Kasım itibariyle İngiliz ve Amerikalıların yaptıkları Milletler Cemiyeti adına yaptığı istatistiğe bakarsanız bakın Türkiye'de İstanbul'da 148.998 Ermeni yaşamaktadır. Diğer vilayetlerde Anadolu vilayetlerinde 131.175'tir. Bütün şeylerle beraber 281.073 Ermeni yapar. Diğer hangi ülkelerde ne kadar Ermeninin yaşadıklarını ve göç ettiklerini de yine bunlar tespit etmişler. Şimdi buna göre Amerika'da dahil 1 milyon 325 bin Ermeni hayatta. Hayat. Şimdi dolayısıyla Murat Demek ki Bardakçı'nın 600. hazırladıklarında Demek ki yani 600 bin. eğer Patrikhane'yi sayarsak, eğer şeyi saymazsak, David Maggie'yi esas alırsak 1 milyon 600 bin civarını alırsak 250-300 bin civarında Ermeni'nin hayatını kaybetmiş olduğu görülüyor. Az Ama mı? Rus az değil tabii ki. Ama bakın bunlar katliama uğramış insanlar değil tümü. Hayır. O ayrı bir mesele tabii. 160 bin Ermeni Rus arşiv belgelerine göre Eçmiyazin'de açlıktan hayatını kaybetmiştir. Eçmiyazin Osmanlı toprakları dışındadır. 30 bin Ermeni Ahılkelek'te koleradan ölmüştür. Bunlar da bunun içerisinde ama. O ölenlerin içerisinde. Şimdi siz bunları görmezden gelerek hiç tartışmadan hemen yalan söylüyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz, hep Türkiye'nin hatasıdır derseniz. Beyefendi alışkanlık Bir defa- olarak bir dakika, yalan konuşuyorsunuz. Lütfen. Siz kendinize göre yalan söylüyorsunuz. Ben de siz yalancı olarak Ben de nitelendiriyorum. kendime göre mi? Siz kendinize göre öyle düşünüyorsunuz. Hayır. Çünkü Siz böyle verdiğiniz belgelerin gerçeklerle söylediğiniz şeylerle alakası. yüzleşmek istemiyorsunuz çünkü. Pekala efendim. Şimdi burada gerçeklerle yüzleşmek istiyorsa herkes o zaman Türkiye Cumhuriyeti Tarihçiler Komisyonu kurulmasını teklif etti. Yani eğer burada ellerinde çok böyle ciddi ispat edecek nitelikte bir takım belgeler veyahut da buna benzer şeyler varsa
hemen bunu kabul etmeleri gerekirdi. Niye kabul etsinler hocam? Ama niye kabul Şu ana etsin? kadar kendi tezlerini kabul ettirmişler. Niye O zaman kabul etsinler? siyaseten bu iş böyle yapılıyor. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri de aslında hiç hakkı yokken parlamentosundan bunu geçirmeye çalışıyor. Veya Fransa. Şimdi bana söyler misiniz? Hani İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini yayınlamışlardı ve 11. maddesi ne diyor? Suçlanan herkes kendisini savunma hakkına sahiptir. Peki parlamentolar bu karar alırken tek taraflı mıdır yoksa savunma hakkı veriyorlar mı? Vermiyorum. Bakın burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu komisyona hangi gerekçelerle bu işi sunduğu burada kayıtlı. Türk tarihçiler gidip Amerikan Kongresinde bunun Hayır, tartışma alacaklar. ben onu saçma sapan nitelendiriyorum. Bunlar parlamentoların Çünkü işi. elçiliği ve lobi firmaları Eğer- sonuna kadar konuşuyorlar. Son derece hiç etkili buna, oluyor. buna gerek yoktur. Eğer Yani- ille Ermenilerle Türkler eğer bir meseleyi çözeceklerse otururlar karşılıklı çözerler. Ama bunun ikisinin çözebileceğine de inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü mesele siyasallaştırılmıştır. Dağlık Karabağ bölgesini Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı özellikle boşaltılmasını talep etmiştir. Protokolden sonra. Dolayısıyla o bir protokolde yazmayan bir şey olarak yanlıştır. Diğer taraftan da Ermenistan'ın onu anayasasına atıfta bulunarak protokolü çarptırması da yanlıştır. O zaman neyi görüşeceksiniz? Nasıl konuşacaksınız? Peki hocam Sevan Bey'i dinleyelim biraz da. Şimdi ard arda bir dizi olgu olduğunu ileri sürdüğü şeyler söylüyor Yusuf Bey. Bakıyoruz verdiği bilgiye. Deminki bilgiye göre Fransız ordusunun yarısının Yarısının yarısına yakınının. Belli ki Fransızca okumaktan acizsiniz. Çünkü Olabilir. bu Sizin mektup kadar böyle iyi bir şey bilmiyor olmuyor. olabilirim. Bu mektup Bir de şey baksın, Fatih Bey baksın bakalım ne diyor. bir saniye Buyurun. lütfen açıklayayım isterseniz. Bu mektup anladığım kadarıyla Boğaz Nubar Paşa'nın Versay barış görüşmeleri sırasında batılı güçleri Ermeniler lehine ikna etme çabasıyla çıkardığı bir propaganda yazısıdır. Ve bunda diyor ki Suriye'de, Filistin ve Suriye'de gönüllü olarak orduya katılanların yaklaşık yarısı Ermeniydi diyor. Evet. Fransız ordusunun yarısı demiyor. Gönüllü olarak Fransa ordusuna Cumhuriyet katılan. hükümetinin isteği üzerine diyor. Yani bu toplam gönüllü sayısı mesela 100 ise Siz bakın bunların nasıl öyle 49'u, mi değil mi? Ermeni olabilir. Bakın nasıl çarpıtıldığını göreceksiniz. Bir. İki, Heath Lowry'den bahsetti. Heath Lowry'nin söylediğinin beyefendinin söylediğiyle en ufak bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Bakın hayret. Tabii hayır. Herkes okuyor. Herkes okudu onu. Herkes okuyor. biliyor. Herkes Yanlış okudu. bilmiyorsun sadece. Basında herkes de sizin ne kadar bu olayı çarpıttığınızı da defalarca yazdı. Fakat sizde bunları algılama şeyi olmadı. Basın ne gariptir ki hiç kimse çıkıp da benim yanlış söylediğime dair bir belge çıkaramadı. Defalarca kaç makale okuduğumu hatırlıyorum. Hatta nerelerden hangi Tabii kimlerin dipnotlarınızı yazdığı nereden belli, kimlerin çarptığınıza yazdığı dair belli. yazıları da biliyorum. Sevan Bey burada diyor en France Bak, parleur dinleyin. volontaire enrôlé dans les premiers jours dans les légions étrangères. Yabancılar lejyona katılmışlar Fransızlar. Evet. Ya Fransız bakın ordusu- Ermeniler Fransız katılmış. ordusunun yabancılar lejyona katılmış. Ne diyor? Bir miktar yabancılar Hayır bir diyor. miktar demiyor bakın. Siz de okuyun yani Fransızcayı ben de biliyorum. France sizin parleur kadar. volontaire enrôlés dans les premiers jours dans les régions étrangères. Ils sont... Bir, şunu diyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren yabancılar diye lejyonuna birçok Ermeni katılmıştır diyor. İki, Hı. Filistin ve Suriye'de orduya katılan gönüllülerin yaklaşık yarısı Ermenidir diyor. Rusya'da 40 bin gönüllü. Kim istemiş bunun katılılması? Rus. Fransız Cumhuriyet Evet. Ordusu, Cumhuriyet Hükümeti değil mi? Evet. Şimdi siz bir insanları sürer, katleder ve bir yerlere Filistin, Suriye'ye sürerseniz. Ama bunların savaşın bir kısmını başından peki başını sonra okuyun. söz ediyor. Şu başını da bir okuyun. Ne diyor? Monsieur Minister diye, bakan diye başlayan kısmını okuyun bakalım ne diyor orada? Bir de başını okuyun. Savaşın başından beri itiraf devletlerinin hedeflerine bu yazıyı, sarsılmaz bir gayeyle inanmış. bu yazıyı yayınlamanızı tavsiye ederim. Çünkü burada böyle İşte burada var zaten. Şu kitapta oldu. var. Burada kitapta var. İkincisi, evet. Evet, katılmışlar yani net. Katılmış açık açık yazıyor. Adam Bunun için kendine- itiraz ediyorsunuz ki altında da peki Nazarbekov ve Şef Andranik komutasında da 40 bin Ermeni gönüllü Doğu Anadolu'daki vilayetlerin kurtuluşuna mücadele etti demiyor mu? Kurtarılmasına hizmet ediyor mu? Herkesin bilinen bir gerçektir. 6 Andranik ne milyon, kadar 6 katlettiydi biliyor milyon musunuz küsur işkenceyle? nüfusu olan Rus ordusu içinde 40 bin kişilik 4 toplam 150 bin o. Hayır. 150 bin Ay, bir dakika susun. susmayın ama yanlış söylüyorsunuz. Rus İmparatorluk ordusundaki 150 bin Ermeniden hariç olarak diyor yalnız. 40 bin 6 kişi. milyon
kişilik bir Rus ordusu var. Bunun içinde herkesçe bilinen 4 Ermeni gönüllü alayı var. Bu 4 gönüllü alayın kurulması Taşnak Komitesi içinde nihai büyük bölünmeye neden olmuştur. Çünkü bir partinin bir yarısı böyle bir şeye karşı çıkmıştır, bir yarısı taraftar olmuştur. Antvernik kendi başına işler yapmıştır. 2. Çok da pis işler yapmıştır, onu da söyleyelim. Van bu hale geldi yani onun için. Bu mektup bir propaganda mektubu. Bu da mı? Bir saniye dinler misiniz? Ne bağırıyorsunuz? Bir saniye dinler Ne misiniz? bağırıyorsunuz? Kendinize gelin biraz lütfen. Burada sizin şeyiniz yok. Buyurun hocam. Şimdi demin öncelikle 235 kişiden bahsetmek istiyorum. Onların karakola götürüp öldürüldüğü gibi bir iddia söz konusu edildi. Onlar orada ölmediler. Ben böyle bir şey demedim. Gene çarpıtmayın. Az önce Van'da İstanbul- 3 kişiden söz ettiniz. Hayır İstanbul'dan demin şeyden önceki. Allah aşkına Reklam bunun öncesinde ne dediniz? kaydı var mı bunun? Reklam 235 öncesinde diye ne bir şey dediniz? söyledin mi? Ermeni ileri gelenleri götürülüp Karakolda öldürdüler. denilmedi mi? Evet, dendi. Dendi. Rakam verilmedi ama dendi. Evet 235'te dedi Van'da ama 3 verdi. kişiden söz ettin mi? Efendim? Van'dan bahsetmiyorum. Dediniz ki Hı hı. Ermeni ileri gelenleri, önde gelenleri karakola götürülüp öldürüldükten sonra işte şöyle şöyle oldu dediniz. Ben de diyorum ki o Van şeyden ileri gelenler karakola götürülüp öldürülmedi. Bunların 235 kişi Çankırı'ya gönderilenlerin listesi bu Ermeni kaynaklarında. Mesela Komitas Şumanyan nerede? Paris'te bir psikiyatri hastanesinde öldü. Yani Türkiye'de bilinmedi. 1917'ye kadar İstanbul'daydı. Önce Londra'ya gitti, oradan Paris'e gitti, orada öldü. Sonra Grigoris Balakyan hayatta. Karabetyan hayatta. Dininden ayrılmış yalnız. Hosik Kajuni papaz Meskene yakınlarında bir köyde hastalık nedeniyle öldü. Vartan Feriköy papazı hayatta kaldı. Bu şekilde listeler halinde gidiyor. Bunların içerisinde evet yolda ölenler de var, öldürülen de var. Bakın ama karakolda öldürülmedi. Yollarda bazıları bunlardan öldürüldü. Şimdi bakın tarihle yüzleşmek o kadar kolay değil. Bunu kabul ediyorum. Şimdi sadece bağırıp çağırmakla, birilerini yalancı olarak suçlamakla bir sonuca da varamazsınız. Zaten bütün mesele Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu diyaloğun sağlanamamasının temelinde de tarihle yüzleşmekten korkulması yatıyor. Kim korkuyor? Ermeniler korkuyor. Biz çünkü zaten bunu gelin araştıralım dedik. Açık olduğumuzu söyledik. Şimdi zor duruma girdiler mi? Hemen siz zaten resmisiniz. Veya siz bilmem ne söyleyeceğiniz belli zaten. Yok, söyle, yalancısınız dedi. Yalancısınız diyor. Hatta biraz daha ileri gidiyor. Halbuki bakın biz 2005 yılında Viyana'da Ermeni meslektaşlarımızla bir araya gelmek üzere sözleştik. Viyana Armenian Turkish Platform adı altında. Orada Viyana profesörlerin şeyiyle gözetiminde bir araya da geldik. Yüzer belge değişimi yaptık. Fakat 15 gün sonra maalesef oradan gelen insanlar muhtemeldir ki diasporanın baskısıyla bu toplantıdan vazgeçtiklerini bize bildirdiler. Şimdi biz o diyaloğu her zaman sağlamaya taraftardık ve hala taraftarız. Hiçbir zamanda kimseyle bağırıp çağırmadan, birini yalancı olarak suçlamadan görüşebiliyoruz. Ama ben görüyorum ki bir şey söylediğimizde hemen bunlar işe yaramaz, propaganda vesaire. Tamam propaganda olabilir, bu da olabilir. O zaman bunu tartışırız ve propaganda olup olmadığını tarihin metodolojisi vardır, araştırma metodolojileri vardır. Bunları doğru olarak ortaya koyarsınız. Ama birini hemen yalancılıkla suçladığınız zaman zaten tartışma kültürüne sahip olmadığınızı ortaya koyarsınız. Tabii. İkinci olarak da zaten böyle bir konuyu tartışmanın gereği olmadığını ortaya koyarsınız. Belli bir ideolojiye sahipsiniz. Veya kendi tarihinizle yüzleşemeyecek durumdasınız. Bunlardan bir tanesi olur. Biz de diyoruz ki tamam burada Ermeniler 1,5 milyon Ermeni, 1 milyon 600 bin Ermeni, 1 milyon 900 bin Ermeni Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşıyordu. Ne oldu? 850 yıl Türklerle birlikte yaşayan insanlar birdenbire ne oldu da acaba birbirini kestiler veyahut da Türkler kesiyorsa niye Ermenileri kesti? Bu geçerli Ya, bir soru. niye Ermeniler Türkleri öldürdüler? Kim ne yaptı? Nereden kaynaklandı bu? Bunu araştırmak gerekmez mi? Doğal olarak. Şimdi o zaman bunu nasıl tartışacağız? Neye göre tartışacağız? Görgü şahitleri olabilir, bunun içerisinde yazılmış hatıralar olabilir, arşiv belgeleri olabilir. Bu arşiv belgeleri sadece Osmanlı arşiv belgeleri değil. Bana Ermenistan belgelerini atsınlar. Yani
Erivan'daki 1923 öncesi arşivinde atsınlar. Boston'daki arşivde atsınlar. Erivan'da yalnız galiba bir 38 arşiv yok bildiğim atsınlar. kadarıyla bu konuda. 23 öncesinde gene de var arşiv. Rusya'daki arşivleri biz inceledik. Taşnak arşivlerini inceledim. Onu söyleyeyim size. Rusya'da var. Ermenilerin Rusya'da var. yurt dışına götürdüğü arşivler var. İşte Boston'da var. Boston'da. Boston'da var. Kudüs'te de var. Ama bu arada Fransız arşivi de var. Bakın Fransa Osmanlı Devleti'yle savaşan bir devlet. Neler yazdığı orada kayıtlı. Ayrıca İngiliz arşivlerinde var. Almanya Osmanlı Devleti'nin müttefiki orada var. Avusturya Osmanlı Devleti'nin müttefiki orada da var belgeler. Ama tarafsız olan bir yer daha var. Cenevre arşivleri. Milletler Cemiyeti arşivi. Siz bunu gözden uzak tutamazsınız. Bu da yanlı diyemezsiniz. Yani bunu yapanlar da, araştıranlar da, Cenevre'deki belgeleri yazanlar da Türkler değil. Kim yazmış? Amerika ve İngilizler hazırlamış. Şimdi siz buna Peki bir şey soracağım. Şimdi aslını Amerikan iddia Kongresi ediyorsanız- böyle bir soykırım yasa tasarısını onaylarken bu kendi arşivine bakmıyorlar. Kendi arşivine bile bakmıyor. Bakın bunu şurada bakın sadece bir belge göstereyim. Fazlasını değil. Bunu Aras Sarafyan yayınladı. Bakın şu belgeye bakın. Aras Sarafyan yayınladı. Ben yayınlamadım. Jackson'ın Halep Konsolosu'nun raporu. Ama Mersin Konsolosu'nun raporu da var burada. Bakın şimdi bunlar Mersin Amerikan Konsolosu'nun raporu da var. Fransızlar tabii ki o zaman Osmanlı Devleti ile savaş halinde olduğu için onlar yok. Ama Amerikan konsolosları devletle savaşmadıkları için onlar birbiriyle bütün konsoloslar orada duruyor. Şimdi bana söyler misiniz? Nearest Relief dediğimiz Amerikan Bu ne diyor? 486 bin kişi Suriye'ye ulaşmış mı sağ salim? 500 bin bakın bu tarafını okuyun. Ermeni göçmen üstelik. Yaklaşık 500 bin diyor. Evet. Burada döküm vermiş. Döküm ver. Bu 486. kadar kişiye yardım ediliyor diyor yalnız orada. Ne kadar para harcandığı belirtiliyor. Evet. Şimdi bakın Gördünüz mü onu? Fransız arşivine baktığınız zaman da 500 bin Ermeninin göç ettirildiği söyleniyor. Şimdi 800 yazmışlar, üzerini çizmişler, 500 yazmışlar. O zaman demek ki daha konu tam ortaya çıkmış değil. Birlikte araştırsak olmaz mı bunu? Niye hemen tepki gösteriyor herkes? Niye araştırmaya beraber yanaşmıyor? Bakın biz evet diyoruz. Katledilmişse bu da çıksın ortaya. Kim katletmişse çıksın. Ben size bir belge göstermiştim. Hatırlar mısınız bir programda? Hangisiydi? Hani açıklamamanız üzerine diye Evet, göstermiştim. evet. Orada nasıl bir belgeydi ama? Bakın şimdi bunlardan haberi var mı kimsenin? O Niye belgeyi belki araştırmaya bir ara yanaşmıyorlar? Sevan Bey'de gösterirsiniz. O belgeyi gördüm. Gösteririm tabii ki. Ama hiçbir zaman bakın Musa Dağı'nda 40 gün. İşte bu da 40 gün. O devamı. 40 gün orada. Bakın ama 40 gün ne diyorlardı? Musa Dağı Ermeniler 5000 kişi öldürüldü diyorlardı. Kelleler yiyorlardı. Ama bakın Fransız arşiv belgesi bu da. Ölmediklerini gösteriyor. Fransız savaş gemileriyle Üzülerek kanalına söyledik ki götürdüğünü yine söylüyor. bir çarpıtmadan söz ediyoruz. Burada Bu sefer yalan demedi ama. kibarlaşıyorum. Burada iki belge gösteriyor beyefendi. Birisinde şeydeki Halep'teki Amerikan konsolosu diyor ki şu anda burada 486 bin Ermeni mülteci bulunmaktadır Evet. diyor. Ve yardım görüyor. Evet. Ve yardım görüyor diyor. Diğerinde bir başka şahsiyet, bir Fransız diplomatı diyor ki şu ana kadar öldürülmüş, kaybolmuş veya zorla İslam'a çevrilmiş olanların sayısı aşağıdadır diyor ve 500 bin küsur gibi bir rakam çıkarıyor. Bu 500 bin ayrı, bu 500 bin ayrı. Tabii. Hayır ben Bunlar da- onu aynı diye koymadım. Aynı Siz- diye vermedim. siz böyle hep böyle kıvırtmaca. Bak ne kıvırtması. Kıvırtmayın hiç alakası yok. Ama yaptınız ha. Ne alaka? Hocam yalnız bugün hakikaten inanılmaz bir zarafet ve kibarlık içerisindesiniz. Şaşırdım ben Tebrik de. ederim. Hayır demek değil ki gelelim. yani birisi bağırıyorsa ne yapayım? Geliyoruz. Bilimsel gerçek var. Belge Sağ olun. Hocam son söz Şimdi reklama bak girecek. siz ihanet yok diyorsunuz. Fransız ordusundaki Ermenilerin resmi bile var. 1914 yılına ait. Ben demedim şimdi- böyle bir şey. Yani diyorsunuz derken genele söylüyorum. İkincisi Osmanlı Devleti zaten büyüklüğünü göstermiştir. Ermeni kafilelerine saldıran, insanları kaçıran veya mallarını gasp edenlerle ilgili 1673 kişiyi divan-ı harbe vermiştir. Ve bu divan-ı harp sonrasında ki kararlar buradadır. 67 kişi idam İdam edilmiştir. 68 kalebent cezasına çarptırılmıştır. Kürek cezasına çarptırılmıştır. 524 kişi de 1915'te yalnız bu söylediklerim. 524 kişi de 2 sene, 3 sene, 5 sene hapis cezalarına çarptırılmıştır. Bakın burada bunun Divan-ı Harbi Örfi'nin
karar defterlerinden bir sayfayı görüyorsunuz. Burada ne diyor? Çete reisi Sirozlu Çerkes Ahmet bin Recep Ermeni muhacirlerini katl ve envalini selvetmekten idama mahkum edilmiş. Tasdik edilerek infaz edilmiş. Cemal Paşa mahkemelerinden Cemal söz Paşa ediyoruz. mahkemeleri de diğerleri de 1910 ama bunların hepsi Talat Paşa tarafından mahkemeye verilmiş. Gene çarpıtarak söylüyoruz. Çarpıtmıyorum, belgesini Gene göstereceğim. çarpıtıyorsun. Siz Osmanlıca biliyor musunuz? Biliyorum. Peki Osmanlıca biliyorsanız göstereceğim şimdi. Buradan görün. Yani Talat Paşa tarafından verildiğine dair kayıtları göreceksiniz burada. Buyurun. Ne demiş? Buyurun okuyun. Okuyun. İşte burada ikisinden okuyun. Talat Paşa'nın imzası var altında. Evet. Çete reisi Dersaadetli Halil bin Mehmet Ali. Ermeni muhacirlerin enval ve eşyalarını tazyik suretiyle gasp ve nehbetmekten idama mahkum edilmiş ve tasdik edilerek infaz edilmiş. Osmanlı Devleti zaten yapacağını yapmış. Cemal Paşa o tarihte Osmanlı Devleti'nden sadece Cemal fiilen Paşa bağımsız bir O pozisyondaydı. değil. Cemal Sadece Cemal Paşa Paşa, bakın hemen emri olduğu zaman itiraz ediyor. Şimdi ben size sürgün politikasına karşı olduğu için Ama mesela Bakın. Araplarda tam tersini düşünüyor Cemal Paşa ile ilgili. O da çünkü Cemal Paşa'dan Tabii. Araplar nefret ediyor. tabii ki. Cemal Peki, Paşa büyük bir ihtimalle bunu siz savaştan sonra siz Suriye'de az önce kendi gösterdiğimi okudunuz mu? Bunu Yani okudunuz mu? Suriye- Okudunuz mu? Evet, Tonus Beşik. Ne yazıyor burada? Okuyun. Okuyun. Ne yazıyor? Evet değerli süremizin dolduğunu işaret ediyor arkadaşlar. Hatta biraz da 4 dakika kadar da geçmişiz. Çok teşekkür Şunu bir ediyorum. okuyabilir Buyurun. miyim? Son olarak evet. Okunmadı çünkü bu. Bakın okuyayım. Tonus Kaymakamı Cemil Bey'in Ermenilerin seki esnasındaki ahval ve harekatı gayrı layıkasına binaen azli ve derdest olunduğundan şimdiden eli işten çektirilmesi muktezidir, gerekmektedir. Muma ile hakkındaki evrakın Divan-ı Harbi Örfiye tevziyi hususi heyet tahkikiye reisi Mazhar Bey'e yazılmıştır. Katliamdan dolayı mı azledilmiş yoksa katliama engel olmaya Bakın çalıştı? burada tam Azledilmiş. tersi Tonus Kaymakamı Nereden mahkemeye biliyorsunuz? çıkarılıp çünkü burada yazıyor. Katliamdan Katliamdan dolayı değil. Mümkün Burada değil. bu Suriye işin vilayeti evrakında böyle bir şeyin yazılmasına imkan yok çünkü Tonus diye. Suriye evrakı olduğunu biliyor musunuz? Siz yazmışsınız evet. Ne dedim? Suriye. Suriye vilayetinde Evet. olan Tonus'un bir nerede olduğunu biliyor musunuz? siz biliyor musunuz? Tabii. Nerede? Sivas'tadır. Tamam, Sivas zaten yazıyor Evet, burada. Bakın Sivas'ta Murat Suriye vilayetine. başka yerde. Şurada Sivas vilayeti. Anladım. Hayır. Divan-ı Harp nerede kurulmuş Suriye'ye gönderiliyor. Yani Sivas'ta olması veya başka yerde olması gerekmez. Burada da var mesela. Burada da Sivas vilayeti var. Burada da başkaları. Şöyle yapalım mı? Başka bir gün Mesela tekrar başka. bunu konuşalım isterseniz. Çok iyi olur. Çünkü bugün burada bitmeyecek. Daha uzun bir programda bunu konuşalım. Vaktimizi açtık. Bizden sonraki programcılara terbiyesizlik yapmayalım.